Merhaba, Penlerin Bahçesi'nde bugün muşmula yetiştiriciliği. Botanik ismi Messurus germanica ya da Medlar ya da Mispel olarak bilinir. Muşmulayı diğer meyvelerden farklı kılan en önemli özelliği bir kış meyvesi olması. Penlerin Bahçesi içerisinde geçen hafta içerisinde 30 santimetre civarı kar yağdı. Şu an kış mevsimi içerisinde bulunuyoruz ve yağan bu kara rağmen görmüş olduğunuz muşmulanın meyveleri hala dallarda asılı kalmakta. Yani muşmula ağacından kışın rahatlıkla meyve yiyebilirsiniz. Bu da muşmula meyvesini ve muşmula ağacını çok anlamlı ve eşsiz kılıyor. Muşmula ağacı hem bir meyve ağacı hem de çok güzel bir süs bitkisi. Bahçemize renk katacak eşsiz bir yenilebilir süs bitkisidir muşmula ağacı. Orta Çağ'ın en eski meyve ağaçlarından biri olan muşmula zamanla yeni meyve çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla unutuldu. Ancak son yıllarda çekici özellikleri nedeniyle yenilebilir süs bitkisi olarak bahçelerde yeniden kendine yer bulmaya başladı. Muşmula ağaçları kullanmış olduğunuz anaç türüne, toprak yapısına, budama şekline göre 4 metreden 8 metreye kadar yükseklik ve genişlikte bir taç oluşturur. Ortalama ömrü 30-60 yıl arasında değişir. Muşmula ağacından en iyi verim alabilmek için Messurus germanica, Sorus domestica, Crategus, Pyrus communis, Quince A, Quince C, BA29, armut ve ayva kullan anaçlarından bahçe kurulacak yerin iklim ve toprak yapısına uygun anaç seçilerek aşılama işlemi yapılmalıdır. Perilerin bahçesinde 50'den fazla muşmula ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların anaçları Cydonia oblonga, Crategus, Pyrus communis, Sorbus domestica ve BA29 armut, ayva, klon anacı üzerine aşılıdır. Ağaçlar kalem aşısı yaptığınız yıldan itibaren meyve üretmeye başlayacaktır. Ancak ağaç gelişimini hızlandırmak için ilk yıl oluşan çiçekler koparılmalıdır. Üzerine açlanmış bir Nottingham muşmula. İki yıl önce yarma aşı yapmıştım. Görmüş olduğunuz alt kısımlar alıçanacı, çok sayıda yan sürgün vermiş. BA29 anaç üzerine aşılı Nottingham muşmula. Kuş yuva yapmış. Sorbus domestica üzerine aşılanmış Nottingham muşmula. Ayva anacı üzerine aşılanmış Nottingham muşmula. Muşmula çiçekleri erkek ve dişi organlara sahiptir. Arılar tarafından tozlaştırılır. Muşmula kendi kendine döllenir. Muşmula geç don riskinin düşük olduğu ilkbahar sonu yaz başında çiçek açar. İlkbahar geç donlarından etkilenmez. Dolayısıyla her yıl bol miktarda meyve verir. Çok sayıda büyük beyaz çiçekleri ve yaprak yoğunluğu ile bu dönemde oldukça dekoratif. Muşmulalar tam güneşte çok iyi gelişir. Ancak kısmi gölgede de büyüyebilir. Maksimum meyve üretimi için güneşli bir yere dikmelisiniz. Genç ağaçlar yerleşene kadar düzenli sulanmalıdır. Yerleştikten sonra kullanmış olduğunuz anaç durumuna göre sulama aralığınız değişecektir.
Kratagus anacı üzerine aşılanmış bir muşmula ağacı ile Quincy anaç üzerine aşılanmış muşmula ağacının su isteği farklı olacaktır. Kratagus çok güçlü bir anaç olup bu anaç üzerine aşılanmış olan muşmula ağaçları bir kez kurulduktan sonra susuzluğa dayanıklı olduklarından kuraklığa dayanacaklardır. Muşmula ağacını süs bitkisi olarak kullanacaksanız su ihtiyacı çok az ya da hiç olmayacaktır. Ancak meyve yetiştiriciliği için muşmula yetiştiriyorsanız meyve kalitesi için düzenli sulama yapmalısınız. Muşmula ağacının yaprakları büyük ve çok yoğun bir taç oluşturduğundan yapraklanma döneminde mutlaka yağış almalıdır. Yağış olmadığı dönemlerde sulama yapılmalıdır. Aksi takdirde yeni oluşan sürgünler susuzluktan kuruyup ölecektir. Olgunlaşmamış meyveler buruk ve sert olduğundan zararlılara karşı dirençlidir. Ancak bakteriyel hastalık ateş yanıklığına karşı hassastır. Muşmula nötr ve hafif asidik iyi direnedilmiş toprakları tercih eder. Bölge 4'ten 9'a kadar yetiştirebilirsiniz. Muşmula meyvesi sonbaharda yapraklar düşmeye başlayana ve mevsimin ilk donundan sonraya kadar ağaçta kalmalıdır. İklim şartları uygunsa meyveler olgunlaşıp yenilebilir duruma gelince hasat edilmeli. Bu dönemde meyve aroması çok daha iyi olur. Eğer olgunlaşmadan hasat edilirse meyveleri bir süre bekletip olgunlaşma aşamasına geldikten sonra tüketmelisiniz. Muşmula yaprakları yeşil iken hasat edilmemeli. Bu dönemde hasat ederseniz meyveler olgunlaşma sürecini tamamlayamayacaktır. Dolayısıyla meyvelerin olgunlaşması tamamlanamayacağından yiyebileceğiniz aromaya ulaşamayacaktır. Muşmulanın toplaması gayet basit. Çok rahatlıkla hafiften kırdığınızda yapacağınız sadece meyveyi hafiften kırmak. Çok rahatlıkla toplayabileceğiniz bir meyve. Şu an görmüş olduğunuz çeşidimizin ismi Mestrus germanica Kupaz mispel. Meyveleri orta erilikte bir çeşidimiz bu. Kurpaz muşmula tatlı olanlar arasındadır. Düşük burukluğundan dolayı meyveler olgunlaşmadan yenilebilir çeşitlerdendir. Yüksek şeker oranına sahiptir. Orta boy meyveli erkenci bir çeşittir. Bu görmüş olduğunuz çeşidimiz Breda çeşidi. Yaklaşık 6 santimetreye varan meyve çapı bulunuyor. Çok büyük meyve çapı var. Meyveleri çok büyük Breda'nın. Yaprak uzunluğu, eliptik yaprakları yaklaşık 16 santimetre, 17 santimetreyi buluyor. Çeşidimiz Mestrus germanica Nottingham.
Bu çeşidimiz de Nottingham çeşidi. Perilerin bahçesi içerisinde yer alan muşmula çeşitlerinden en erken olgunlaşan çeşidimiz Nottingham çeşidi. Buradayla Nottingham'ın meyve iriliğini kıyaslarsak şu şekilde. Nottingham diğer muşmula çeşitlerinden dik büyüyen dallarıyla kolayca ayırt edilir. Meyveler diğer muşmula çeşitlerinin meyvelerinden küçüktür. Mükemmel bir aromaya ulaşan çeşittir. Bütün bu özellikleri Nottingham muşmulasını ticari olarak yetiştirmeyi en uygun çeşit yapmıştır. Tattığım en lezzetli muşmula meyvesi tatlı, ekşi, karamel tadında mükemmel bir aroması vardır. Bu çeşidimiz Westerwelt çeşidi. Westerwelt çeşidi en genç olgunlaşan çeşit. Az önce Nottingham çeşidi olgunlaşmıştı. Yeme aşamasına gelmişti. Ancak görmüş olduğunuz Westerwelt çeşidi daha hala sert, yeme aşamasında değil. En baştaki iri çeşidimiz Bradas Giant, hemen yanındaki Westerwelt, bir yanındaki de Nottingham. Mesmus Germanica hangi çeşidi olursa olsun mükemmel bir yenilebilir süs bitkisi. Bahçenizde mutlaka olması gereken bir bitki. Eşsiz bir bitki. Hem süs özellikleri hem meyve özellikleri. Yani bu mevsimde, kış mevsiminde, şu an kış mevsimindeyiz. Dalından koparıp da bir meyve yeme şansınız yok. Evet, bu görmüş olduğunuz çeşidimiz de Mesmus Germanica Holland çeşidi. İri bir çeşit. Westerwelt ve Nottingham'dan iri. Bradas Giant'tan biraz daha küçük bir çeşit. Holland çeşidinin de yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamış. En büyük sorulardan biri de muşmula meyvesinin nasıl yeneceği. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olgunlaşması gerekiyor yemeniz için. Arkasından küçük bir ısırık alarak meyveyi bu şekilde üflüyoruz. Ama mükemmel bir aroma. Benim en sevdiğim meyve muşmula meyvesi.